Merhaba dostlar, ben Gökhan Gündüzalp kanalı ve videoya hoş geldiniz. Bir tane dostumuz hayvanların besinleri, gıdaları hakkında güzel bir yorum yapmış. Hayvanların bakımının güzel olduğu, tüy renklerinin güzel olduğu hakkında. Bu konuda kendisine teşekkür ederim. Ve benim herhalde hayvanlara uyguladığım reçete hakkında bir bilgi almak istemiş. Şimdi ben kameraya geçeyim. Tekrar merhaba dostlar. Gerçekten horozla, tavukta beğendiğim hayvanlar, üzerinde itinayla bakımına, sağlığına dikkat ettiğim hayvanlar. Maşallah sana. Horozum kendi damızlığım. Tavuğum da damızlığımdır. Bu videoda damızlık çıkarmak istedim. Maşallah sana. Şimdi ben kendi reçetemden bahsedeyim. Ama sizler de hayvanlarınıza göre kendi reçetenizi ve düzeninizi oluşturun. Yani bu şöyle bir şey. Ne kadar güzel, kaliteli, doğru bakım yapılırsa o kadar iyi. Benim burası kış memleketi. Kış memleketinde bakım tarzı ile mesela yazdaki bakım tarzı birbirine uymayabilir. Sıcak şartlarla soğuk şartlar belirli şekilde ters tepebilir bazı şeyler, ama ben size en başından en güzel şekilde kendi hayvanlarımı ne kadar bu kadar iyi formda tuttuğumu anlatayım. Siz de ona göre kendinize güzel bir reçete oluşturun. Şimdi benim en çok ve en sık yaptığım şey kümes temizliğidir. Kümesimin temiz havasıdır. Kapım zaten devamlı açıktır. Ve her zaman dediğim gibi sağlıklı besin, sağlık. Bu hayvan sağlık abi. Pırıl pırıl, ışıl ışıl. Bak, dört dörtlük bir hayvan. Kaç yaşında bu hayvan? Yaklaşık 4'e girecek ama ışıl ışıl, pırıl pırıl. Ben bunun daha yaş ilerisi hayvanlar da çıkarabilirim. Aynı şekildeler, aynı güzellikteler. Yani hiçbir hayvan yaşı ilerliyor diye solmuyor, enerjiden düşmüyor. Bu şekilde güzel formda ve daha iyi şartlar altında daha güzel şekilde yetişiyorlar. Haftanın belirli günlerinde sarımsak, soğan ve sirke kullanın. Soğanı yedirin, sarımsağı sularına katın, sirkeyi sularına katın abi. Bu gerçekten çok önemlidir. Aynı zamanda ne kadar kümes temizliği önemliyse bu hayvanların kendi temizlikleri ve bakımları da o kadar önemli. Ve aynı zamanda kümesinizi dezenfekte etmeniz lazım. Bakın, havalanabilir temiz hava, soluyabilecekleri temiz hava, hayvan temizliği, kümes temizliği, yem temizliği, yem sağlığı. Yani bunlar gerçekten birbirine bağlı en önemli şeyler. Yani hayvanın yediği, içtiği, aldığı, soluduğu nefes, her şeyi tertemiz, pırıl pırıl. Kendisi de öyle özenle yetişirse zaten bu hayvan hani üst seviyede bir görünüm sağlar size ve sağlıklı olur. Aynı zamanda yine bit temizliği düzenli olarak her hafta, yani kümesinizde bit olsa da olmasa da, bununla hani bitle savaşa başlamak çok kötü bir şeydir, biliyor musunuz? Bitle savaşmak. Bitin kümesinizi istila etmemesi lazım. Yani sizin onu bir şekilde kontrol altına alıp yok etmeniz çok önemli. Yani bu hayvanların gerçekten en güzel sağlığının en iyi, en güzel şartlarda olmasının bir sebebi de bitsizliktir. Şöyle bir şey, bu hayvanın kanını emen bir yaratığın olmamasıdır kümesinde ve maşallah sana. Sonuç bu yani. Gerçekten hani emektir her şey. Emek olduktan sonra her şey gerçekten düzenli olarak, yani yapıldıktan sonra her şey üst seviyede olur. Mesela dışarı salmayı ben şöyle söyleyeyim size, benim ekside olmadığım müddetçe ben kümesin kapısını açarım. Benim hayvanlarım patır patır dışarı tökülürler yani. Bak, burası Kars olmasına rağmen, soğuk olmasına rağmen kimi insan soğuktan sakınır hayvanını, ben salarım gider. Bunlar benim reçetelerim. Yani hayvanlarda en önemli olan şey bu son zamanlarda da hastalıkların sebepleri toz, kir, pislik, bunlar yani kötü hava koşulları, kötü kümesler. Bunlar hayvanlarda hırıltı, göz sulanması, burun akıntısı gibi şeylerle sonuç veriyor ve çoğu hayvanı da çok geriye götürüyor bu durum. Mesela söylediklerimi yaparsanız, söylediklerimi dikkate alırsanız ya da her şeyden de uzak olursunuz yani. Hastalıktan, pislikten, yani her hastalığın başı da şöyle bir şey var. Kümeste başlar hastalık ve pislikten doğar. Mesela hayvanların burun, gaga, göz temizliği, ağız içi kontrolü, damak temizliği.
Tamam, bunların da düzenli olarak yapılması lazım. Aynı zamanda taş bakımları mesela kendi güzellikleri içindir taş bakımları. Fazla büyümez. Mesela bunların devamlı taş bakımı yapılıyor ama ayak temizliği, ayakların silinmesi, ispirtoyla temizlenmesi, kümesinizdeki mesela temiz su sağlığı da çok önemlidir. En önemli olan bir şey daha var aslında. Bunu hiç es geçmek istemiyorum. Kendi hayvanlarımızı yaban hayvanlarından korumak. Yani biz hayvanımızın içerisine yaban hayvanının girmesini engellememiz lazım. Kargasıdır, güvercinidir, serçesidir. Bu şekilde kapalı alanlar yaparak bunların yemlerinden, sularından o hayvanları uzak tutmak gerçekten çok önemli yani. Mesela altlıklarda da genelde soruyorlar. Altlıklar bence talaş olmasın. Talaşlar bitin pirenin, talaş ve saman bitin pirenin yani tam yaşam alanı diyebilirim ben size. Gıdaları, takviyeleri sormuştu. İlk paketin içeriği şöyle. Ben markayı kapattım. Probiyotik, prebiyotik ve enzim. Bu bağırsak sağlığı için bir paket içerisinde 3 içerik var. Diğer paket ise rengi farklı olan sarı paket. Bu paketin içerisinde de prebiyotik, vitamin, mineral ve amino asit var. Bakın dikkat edin, üzerine yazar kanat. Özellikle de bir ilaç alınırken dikkat edilmesi gereken, yani hatta en dikkat edilmesi gereken şey de şu. Bakın takviye verecekseniz, antibakteriyel ilaçlar kullanacaksanız, hayvanınıza herhangi bir müdahale yapacaksanız, o hayvan hastaysa, tedavisi olacaksa üzerine kanatlı yazması şart. Ne kadar hayvanın bünyesine göre ilaç alırsanız o kadar iyi karşılık görürsünüz. Gidip bir örnek veriyorum, koyun ilacını da getirip bir kanatlıya ilk başta yapmayın. Şöyle bir şey var, bu ilaçların dozları, bu ilaçların etkileri bu hayvanlar için farklı, o hayvanlar için farklı. Genelde hep düşük ilaçlardan başlamaya çalışın. Düşük dozda ilaçlar, kanatlar için bunlar daha hassas hayvanlar. Bir ineğe göre, bir ata göre mesela bu daha hassas. Tamam mı? Buna göre mesela bunların kendi ilaçlarını, kanatlı ilaçlarını alın ki dozları da ona göre olsun. Siz de verirken en azından dozunu ayarlayabilin. Yani burada mesele yani ilacı da kanatlar için almak. Bakın bu anlattıklarıma eğer dikkat ederseniz, mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Temizliğiniz yoksa, bir çizginiz, bir programınız yok ise açık konuşalım mı? Paranızı hekimler yer. Hani dediklerime kulak asarsanız önce siz yersiniz. Mesela sizden arta kalanı da bu hayvanlar yer. Yani bir ilaç olmuş 500 lira, 300 lira, 250 lira. Yani niye bir hayvana 250 liralık yem almak yerine ya da kendinize 250 lira harcamak yerine gidip yem alasınız? Her şeyin başı sağlıktan geçer. Sağlık içinde sağlıklı gıda, temiz hava, temiz şartlar, temiz tüketim, temiz gıda, temiz atlık. Her şeyin temizliği yani. Havanın bile yani noktasına kadar, zerresine kadar temizi yani. Kümeslerinizde kesinlikle havalandırma olsun. Ben karşınıza geçeyim. Bir iki kelam sohbet edelim. Ardından videomuzu kapatalım. Kızım da durgun, kızım da dövüşmüş. Gel bakalım. Yakışıklı. Aferin sana. İyi misin? Bakın mı senin güneşte? Dostlar, umarım video hoşunuza gitmiştir. İşinize yaramıştır. Bundan sonraki arayacak arkadaşların da işine yarar. Bir sorunuz, bir probleminiz olursa bana ulaşabilirsiniz istediğiniz gibi. Ben buradayım. Her zaman da sizler için bu tarzda videolar yapacağım. Yine takviyeler için şöyle bir şey yapalım. Yine açıklamaya yazayım ben ismini. Burada isim zikretmek normal mi bilmiyorum ama bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Sağlıklı güzel hayvanlarınız olsun. Oğlum. Çok ağırsın abi. Düşün.